Arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi güzel bir başlangıç ve her şeyin bir sonu var. Hayatın, dersin, okulun, kampların ve bir süre içinde buradayız. Kampa başlarken ne demiştik? Ve bu süreyi iyi değerlendirmek. Kazancınız ya da kaybınız. Yani burada bir köşeye geçip sadece şikayet, kızgınlık, öfke ve şikayetle geçirebilirsiniz. Kendinize kızabilirsiniz. Ya da eğlenerek, mutlu olarak, güzel oyunlarla hayatın tadını alarak geçirebilirsiniz. Onun için o başlangıçla son arasında seçim yaptınız. Ve bundan sonraki okulla ilgili, insanlarla ilişkilerle ilgili, arkadaşlarınızla, annenizle, babanızla ilişkilerle ilgili seçimler yapacaksınız. Bir tanesi sizi mutlu edecek bu seçimin, bir tanesi mutsuz edecek. Zamanı değerlendiremedikleriniz sizi mutsuz edecek. Onun için bulunduğunuz zaman ve an içinde en iyi nasıl değerlendirebilirim? Karşınızdakini üzerek, kızdırarak, öfkelenerek, böyle içerideki duygu çalkantılarıyla böyle kavgalarla geçirebildiğiniz bir hayattan mutlu olmazsınız. Ne kadar kendimizle barış halindeysek, bu sefer çevreyle dışarısı dediğimiz aslında bazen arkadaşlarımız, okulumuz, gittiğimiz çevreler, bunlarla da barış içinde oluruz. Şimdi bugün şöyle bir tamamlama yapacağız. Bakalım siz şimdi anne baba gibi oturacaksınız ve şimdi annelerinizi, babalarınızı buraya çıkartacağım. Bir tane baba var, iki tane baba var gerçi. Yine de onları da buraya çıkartacağım. Ve şunu soracağım onlara. Çocuklarınıza ne seyrettiniz? Ve onlarda nasıl dönüşümler, iyileşmeler görüyorsunuz? Ve onları seyrederken şimdi sizlerde ne iyileşmeler oldu? Bakalım sizin hayatlarınızdaki, buradaki diyelim ki fark edişleriniz, aldığınız tatlar onlarda da bir şeyler fark ettirdi mi? Yani bu kamptan sonra şimdi sizde nasıl bir birliktelik, nasıl bir alışveriş halinde olacaklar? Onlara soralım. Gel bakalım. Anne, gel. Her birisi sizi sevgiyle, sevinçle seyretti. Ve şimdi sizlerde seyrettikleriyle onlar neler öğrendi? Çünkü hepimiz büyüyoruz. Zannetmeyin. Hani biz anne baba olduk. Çok büyüdük. Hayır, biz de büyüyoruz. Yani siz ne kadar küçükseniz bizim de o kadar küçük taraflarımız var. Onun için bu hayat her birimize bir büyüme yolu. Neler gördün, neler seyrettin, neler fark ettin? Anlat çocuklarımıza da, annelerimize de, babalarımıza da. Çocukların talebiyle buradayız çok şükür. Onların heyecanına ortak olabilmek aslında dün de ilk geldiğimiz gün söylediğiniz gibi onlar bizi buraya getirdi. Her defasında biraz daha bu muhteşem doğanın mı, yaradanın, hepsinin bir arada bu puzzle'ın parçaları gibi birleşmesi mucize gibi mi adlandırılır bilmiyorum ama çok lezzetli, çok keyifli. Beni bu güzel sürece aracı ettikleri için onlara da size de teşekkür ederim. Evet. Şimdi Gelirken mesela çok bu kamptan sonra heyecanlıydım. şimdi çocuklarla alışverişimizde neler değişiyor? Neler fark edip nasıl daha özenli oluyoruz? Onların talepleri doğrultusunda desteklemeye özen göstereceğim. Daha önce kendi bana öğretilmiş bilinçle yaklaşıyordum. Şu an bu konuda onların talepleri doğrultusunda Yaradan'ın da desteklediğinin farkında ve bilincinde olarak eminlikle desteklemeye niyetliyim. Çok şükür.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben buradaki bütün anneler ve çocuklar adına teşekkür ediyorum ve sarılıyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok şükür. Şimdi burada şunu çocuklarımıza da hatırlatmak istiyorum. Sizler iyileştikçe anne babalarınız da büyüyor. Tek taraflı bir şey değil bu. İki taraflı. Yani siz bir şey fark edip anlıyorsunuz ya. Bir bakıyoruz ki anneler babalarda da bir sürü iyileşmeler olmuş. Size karşı, hayata karşı, belki anne babanızın birlikte olan ilişkiler her bir tanesi sizden geçiyor. Bu kamp neler gösterdi, neler fark ettirdi? Ben rahatladığımda onun da çocuğa tesirinin olduğunun farkına vardım. Çocuğuma. Yani başlangıcın bende olduğunu fark ettim. Seviyordun, şimdi ne kadar çok sevdiğini daha da fazla fark ettin mi? Fark ettim. Çok şükür. Çok şükür. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler kendinize özen gösterdikçe kendinizi yaktır. Kendinize değer verdikçe bakalım anne babalarımıza neler oluyor. Sadece hani yukarıdan aşağı değil, aşağıdan da yukarıya bir şeyler oluyormuş. Evet. İlk geldik yüzleşmeler başladı zaten. Bu niyetle geldim. Neyi aynalıyorum ve eril parçam. Kalbinden annem diye öperken kendimi yakaladım restoranda. Bir an şimşekler çaktı. Dedim buradan yakaladın. Hadi bakalım açıldı. Annem kim? Anne rolüne koydum, annemi koydum, kalbini kapladım, kalbim. Yani bir sürü böyle açılımlarla sonra oradan yakalayarak dedim ki benim için buradayım. Aslında yüzleşmeyi kabul ettiğimde burada çok güzel açılımlara şahit oldum. Bugün seni seviyorum dedim. Akan nehirin altında. İlk defa bugün kalbimden hissederek söyledim. Evet, seni seviyorum ve Çok iyi şükür. ki beni tercih ettin. Sana teşekkür ederim. Çok şükür. Hem yine çocuklarımız adına hem anne babalarımız adına kendine verdiğin emekten dolayı teşekkür ediyoruz bize sana. Size teşekkür ederim. Evet. Verdiğiniz için. Sağ olun. Hadi gel. Gel bakalım, gel bakalım. Bakalım anne babalarımızda, şimdi bakın sizdeki iyileşmelerle anne babalarınıza neler değişiyor onu seyrettiriyoruz sizlere. Nasıl ki siz geldiğiniz siz değilseniz çocuklar, anne ve babalarınız da geldiği anne babalar değil. Hepimiz hayatta büyüyoruz. Burayı anlamamız çok önemli. Tek taraflı değil. Her şeyi anneden babadan beklemek değil. Sen ne yapıyorsun? Sen ailen için, annen için, baban için kendine ne kadar emek veriyorsun? Emek verdiğinde neler oluyor? Burada dinliyoruz. Ya bu kampa gelmeyi çok istedim, yani Mira'nın gelmesini. O işte böyle bilmiyordu, anlamıyordu. Yok gitmeyelim, o ne falan filan. Birçok çocuk gibi. Çok normal. Naz yapacağız ki. Bir de ben anlatamıyorum, yani anlatmaktan çok hoşlanmıyorum da anlatamıyorum aslında. Hani iyi gelecek sana falan. Sonra tabii burada arkadaşlarla biz çok girmiyoruz buraya. Açılımlar başladı, konuşuyoruz, ediyoruz. Sürekli bir fark ediş, sürekli bir yüzleşme. Sonra bir gün geldi bana Mira, dedi ki ben dedi çok mutluyum dedi. Ben de dedi ki dileğim oldu dedi. Ben de Allah Allah, nasıl ya, çok mutlusun. Yani bugüne kadar mutlu değil miydin diye düşündüm. Yani hani sürekli bana seni seviyorum diyordu. Ben de seni çok seviyorum diyordum.
Ama belki de hani gerçekten orada olmadan hani yapacağım işler var, işte gideceğim yerler var, işte yetiştireceğim yemek var falan gibi. Gerçekten o anda orada olarak bunu Birlikte yaşamanın, evet yani birlikte tad almanın, birlikte oynamanın, güzele güzel bakarak seyretmenin tadında buluştuk. Ve bu işte burada farklar yarattı. Gel. Hadi gel kocaman bir sarıl önce sarıl. İşte bu. Ey, çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok şükür. Çok şükür. İşte içeriden kavuşmak, içeriden buluşmak. Çok şükür. Onun için hem birbirimize sevdiğimizi hissettirip söyleyeceğiz, ifade edeceğiz. Ya zaten o biliyordur değil. Hem hissedeceğiz, hem hissettireceğiz. Ve sevginin diliyle bugün hareket ediyoruz, konuşuyoruz. İfadelerimiz, hareketlerimiz. Ve bu sefer işte bütün hayatımıza bu güzellikler çok şükür yansıyor. Teşekkür ederiz. Devam. Devam. Peki. Gel bakalım anne, gel. Gel. Hayır sen yalnız. Şimdi ilk gelenlerden de kampa biraz tabii doğal olarak insan heyecanlanıyor, tedirginlikler yapıyor. O günle bugün arasında neler değişti, değişmeye devam ediyor? Ne farklar var geçmişle bugün arasında? Bir kere tabuları yıkıp geldim. Aileme rağmen, hani geçmişe rağmen. İkimiz için bir şey yaptım. Önce tabii kendim için şöyle söyleyeyim. Geldiğimden beri odanın suyu ısınmıyordu sabaha kadar. Yani şu an gelirken sıcak suyun altına girdim. Evet, soğukluk bitti. Tamamen de çok şükür. Gelirken dişil enerjim şifalansın, üretim ve yaratım şifalansın. Hani insan sevince üretiyor demiştiniz ya. Gece Leyla'nın yatmadan önce yaptığı logoya bakıp ağladım. Yani bir tane gül yapmış ortaya. O gülü hani kırmızı ve yeşille diyor besledim diyor. Yani mesajı o kadar güzel geldi Bak ki. kırmızı ve yeşille besliyor. Evet. Yani sevince üretiyorsun, sevince yaratıyorsun ve burada bağımsız olmayı öğrendik birlikte. Sahibi değil, sahip çıkan oldum. Çünkü bireysel takıldık. Evet, sahibimiz Allah. Evet, sahibi. Kimse kimsenin sahibi değil. Biz sadece emanetçileriz. Anne demeyi bıraktı, yemek yedi, suya gitti, geldi. Kendi işini kendi görmeye Kendi başladı. gördü, evet. Evet. Çok Yani şirin bakıyor, evet. İzlediğimiz bir şey vardı ya hani cömertti. Anneye yaslanmayı Evet. bırak. Evet, Onu bırakan olduk inşallah. Çok Onun şükür. yolundayız. çok şükür. Çok şükür. Şimdi çocuklar, burada canlı bir film seyrediyorsunuz. Bakın burada 3 günde yaşananları bir film sahnesinde neler olmuş, her bir annenin, babanın penceresinden seyrediyorsunuz. Evet. Şimdi sizlerde bir sürü dönüşümler olurken bakalım annelerimizde neler olmuş, neler olmakta. Kampa geldiğimde tedirgindim. Ama işte odaya girdik, üstümü değiştirdim falan. Bir baktım Efe ağacın üstünde, terlikler havada uçuyor. Arkadaşlar of dedim işte bu. Ben orada gidiyorum, kahvemi içiyorum. Ya zaten her şey yolunda, geldim kampta. Ah mis bak ben aynı zamanda çok iyi bir anneyim. Bırakıyorum onu Özgür ya bak ben kahvemi içiyorum falan. Sonra yaz ayı bitti, ilkbahar gidiyor. Birden böyle gümbür gümbür bir haller, bir şeyler. Ben hiçbirinize söylemedim ama şimdi söylüyorum. Efe şey dedi. Ağlarken ben böyle sessiz durmaya çalışıyorum yanında. İşte biliyorsunuz hepiniz olan olayları. Anne dedi, sen dedi beni zerre kadar düşünmüyorsun. Sadece benim mükemmel, düzgün, doğru düzgün bir çocuk olmamı istiyorsun dedi. O an öyle yani o deprem daha gümbür gümbür geldi. Yani dışarıda zannettiğim şeyleri içeride halledemediğimi ve kendime belki Efe'ye
birazcık onaylamakla ilgili konularım ciddi şekilde olduğu gösterildi. Ama böyle sevgiyi hissettiğinde, bırakabildiğinde o kadar güzel, o kadar tatlı ki annelerle, çocuklarla iç içe olabilmek. O hani biri ağlıyor, biri gülüyor, biri yani börtü böcek çiçek. Onu Evet. hissedebildiğinde çok güzel. Evet. Şimdi bütün anne babalardan sizlere bir mesaj veriyorum. Biz sizin şöyle olmanızı, böyle olmanızı, mükemmel olmanızı, çok çok başarılı olmanızı değil, mutlu olmanızı istiyoruz. Nasıl mutlu olmak istiyorsan öyle mutlu ol. Ama mutlu olmak için sağlıklı olmaya, mutlu olmak için güzel alışverişlere, mutlu olmak için isteklerine, dileklerine, dualarının yerine gelmesine ihtiyacın var. Ayaklarını yere sağlam basmaya ihtiyacın var. Doğru seçimler yapmaya ihtiyacın var. Ama bu seçimi yapsan da yapmasan da anne ve babalarınız sizi çok seviyor ve sevecek. Şöyle davrandın diye sevip sevilmeyeceksin. O davranışlarına göre sana bir tepki gelebilir. Ama bu sevgi ya da sevgisizlik seçimi değil. Ne yaparsan yap, annen, baban seni hayatının sonuna kadar sevecek, sevileceksin. Tabii ki davranışına göre değerlendirilirsin ama bu değerlendirme de yine sevmek, sevmemek diye değil. Burayı anlamamız çok önemli. Çok sağ ol. Taze anne. Evet, hepimiz hani taze gelinler vardır ya, taze anneleriz, taze babalarız. Evet. Gel bakalım, gel. Evet. Bir tane burada babaanne var. Evet. Ben babaanneyim. Kendimin şifalanması için geldiğimi ve Orhun da kendi açısından dileyerek geldi. İstiyor musun böyle bir kamp? İçeriği ne diye sordu bana ilk başta. Ben dedim ben de bilmiyorum içeriğini. Ona rağmen tamam babaanne ben geliyorum dedi. Seve seve. İçeriden okuyorlar. Anne ben gelmeyeyim dedi. Hatta küçük kız kardeşi yaşım tutmuyor 8 yaşında. Seneye ben de geleceğim dedi. Ben seneye annenle gidersin o zaman dedim. Annesi de dedi hayır babaannesiyle gelecek. Sonra buraya geldiğimizde onlar bıraktı bizi. Antalya'ya geçtiler. Baktılar biraz ilgisiz bir yer gibi değerlendirdiler. Yani karşılayan olmadı. Biz işte geldik valizlerle. Sonra Çiğdem Hanım'la tanıştık. Yani tanıştık dedim karşılaştık. O zaman böyle bir sıcaklık aktı içime. Ve dedim Ünal Hoca'nın ekibinden nasıl da belli dedi. Gelinim. Ben burada Orhun'da güven duygusunun, kendine güven duygusunun geliştiğini hissettim. Ve sordum, başaramadım diye çok sıkıcıydı ders dedi bir gün. En sonunda pes etmek üzereydim, başardım dedi. Çok mutlu oldu. Orhun'un özgüveninin daha pekiştiğini gözlemledim. Çok şükür. Neler gördün, neler seyrettin ve sende neler oluyor ve olmakta. Gözlerim ışıldıyor. Çok yani ilk girdiğimde yani havuz için şöyle küçük havuzda ne yapacağız diye düşünürken muhteşem şeyler yaşadık. Yani yeşillik, acaba çocuklar aquapark, işte büyük havuz, deniz. İşte soruyorum yarın gideceğiz. Hayır. Yani böyle bir ortamda enerji, çocuklar, arkadaşlar, oda arkadaşlarım özellikle
Ayfer'i en başta talep ettim. Ama ondan sonra beraber çok bir şifa alışverişi oldu birbirimizle, çocuklarımızla ilgili. Baran'da, Derin'de kendilerine karşı daha özgüven, Baran sonuna doğru böyle korkuların Bayağı büyümeye başladı. Yani şöyle Büyüdü. annesinin eteğinden düşmüyordu Baran. Şimdi bak yalnız başına oturuyor orada. Tek başına oturuyor Baran. Dedim siz gidin eğitime. Direkt çıktı geldi. Aferin. Çok güzel gelişmeler oldu. Ünal hocalarını böyle sizinle kaynaşmaları, bu buradaki enerji muhteşem. Yerimde duramıyorum. Eşimle aramız daha iyileşti. Bak sizler iyileşince anne babanızın arası bile iyileşiyor. Evet. Burada ışıl ışıl bir genç kız var yani. Bu hanımı yeni aldı. Yeni anneniz. Çok iyi. Evet. Her bir anneden babadan öğreneceklerimiz var. Çok önemli. Evet. Benim aslında çok söyleyecek şeyim var. Ama onun kelimeleri nasıl ifade ederim, nasıl dökerim o konuda. Şöyle geldiğin bir hal vardı. Şimdi görüp seyrettiklerinden sonra değişen, dönüşen yepyeni bir sen var. Bize bu aradaki farkı anlat. Benim öncelikle kapsam alanım çok genişledi. Kalbim çok genişledi. Sanki yani kalbimin içiyle birlikte ben büyüdüğümü hissettim. Yani Ecem, Su, işte Sıla, hepsi benim çocuğum gibi hissettim ben. Yani benim çocuğum ne yiyor değil de hani o sahiplenmeden ziyade hepsi benimmiş gibi hissettim. Aslında kampa gelirken de Ecem Su 4 yaşındaydı. Bir gün balkonda oturuyorduk. Anne ben bu dünyaya niye geldim biliyor musun dedi. Niye geldin kızım dedim. Sen dedi sevildiğini hissetmiyordum. Ben bu dünyaya seni sevmeye ve çok sevmeye, sevildiğini hissettirmeye geldim dedi. Onunla birlikte kampa gelirken de içimdeki o çocuk hissin, o yani sevilmemiş esini sevmeye geldim ben de. Onunla birlikte sanki böyle kalbim genişledi. Yani böyle, herkes bir sevgi şeyi gibiydi yani sevgi olarak görüyordum. İnsan, suret, kişi, çocuk, büyük, ağaç, toprak, kuş, börtü, böcekten ziyade sanki hepsi sevgiydi hocam. Çok şükür. Çok şükür. Gel bakalım, gel. Gel Ecem'si, gel. Gel bakalım, gel. Gel bakalım. Önce ben söyleyeceğim sana. Gel. Evet. Evet sevgili Ayfer. Neler oluyor, neler iyileşiyor, neler dönüşüyor, dönüşmekte duyur bize. Büyüdüm hocam. Çok şükür. Büyüyoruz. Yani ama şöyle gerçekten Yaklaştır. hani aslında ben çok çocukmuşum oğluma göre. Evet. Çocuklarımızla birlikte ne kadar çocuk olduğumuzu, içimizdeki çocuğu görüp iyileştirmeye başladığımızı fark etmişiz diyor. Ben şimdi hızlandırdım cümleyi. Evet, sarılma, kucaklaşmaları bol bol yapacağız. Evet. İlkokul öğretmenimle olan bağım çok güzel dönüştü. Maşallah. İlkokul öğretmenim babamdı. Öğretmenlerden korkuyordu. Sizden de. Ve öğretmen bir arkadaşımla kucaklaştı. Çok şükür. Bana çok güzel şeyler yansıttı. Öğretmenle barıştım diyor. Evet. Çünkü şimdi öğretmen kim aynı zamanda? Otorite. Evet. Onun için şimdi oğlu ne yapıyordu? Öğretmene karşı sürekli karşı gelmek zorunda hissediyordu kendine. Bakın.
Şimdi bağlantıları görüyorsunuz değil mi? Onun için anne baba iyileşirken çocukları iyileşir, çocuklar iyileşirken anne baba iyileşir. Hayatın matematiği ne kadar güzel çalışıyor. Aslında bir öğretmenin azarlarken ne kadar çok sevdiğini gördüm. Bunu bana Mehmet Ali Aşık çok güzel gösterdi. Teşekkür ederim. Çok şükür. Ve oğluma çok çok teşekkür ediyorum. Cömert. Gel buraya Cömert. İyi ki gerçekten iyi ki beni anne olarak seçtin. Aile olarak bizi seçtin. Güzel dedi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Siz de ağlayacaksınız çok yakında. Evet tabii ağları ne olacak? Ağlamak güzel bir şey. Buzları eritiriz. Sevgili Berna, gelen Berna ile şu andaki Berna arasında neler dönüşüyor, neler iyileşiyor ve çocuğun şimdi sana neler öğretiyor? Buradaki çocuklarımız bize neler öğretiyor? Buradaki çocuklar isimlerini hatırlayamasam da hepsi benim çocuğum. Bazen onları ürkütmemek için sarılmaktan geri durdum. Sadece gözlerine sarıldım. Burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi emin olun bütün o ruhsal rehberleriniz, ruhsal yansımalarınız, ruhsal dost ve aileleriniz hepinize nasıl sarılmak ve nasıl kucaklamak istiyorlar ama o kadar ışıklar ki sizi yakarlar diye korkuyorlar. Sizi korumak için çok fazla kucaklanıp sarılamıyorlar size. Çünkü ışık, nur ve aşktan oluşan parçalarınız buradaki size sarıldığı anda küle çevirir. Ve siz diyorsunuz ki neredesiniz? Nerelerde olduğunu soruyorsunuz. İşte cevabı Berna verir. Onun için mesafe gibi gördüğünüz şey sizin korumanız. Siz de çocuklarınıza bütün gücünüze sarılır mısınız? İncitmeden. Hele bir bebeği düşünün. Ne kadar nadide kucaklarsınız. İşte onun için hepiniz çok seviliyorsunuz. Onun için pamuğa sarılır gibi sarılıyorlar. Bütün kainat, Yaradanınız size. Evet, devam. Ve hayat planında hastalık, üzüntü ya da vesaire neyse onları o kadar güçlendirmek için verdiğimiz siparişlermiş ki hem bizim onların ne kadar güçlü olduklarını görebilmemiz için hem de bizim gücümüze denk bir gücü taşıyabilmeleri için. Mehmet Deniz 3 ay erken doğdu. Yaşayıp yaşamayacağım belli olmayan bir bebekti o zaman. Ve dedim ki emanet, amenna. Ve o kadar güzel gösterdi ki bana. Doğduğunda hani bebeğinle ilgili ne istiyorsun demişlerdi. Mutlu olmayı bilen ve kendi kendine yetebilen bir insan olmasını diliyorum demiştim. Bunu her gün bana birazcık daha gösteriyor. İzin verirsem daha güzel gösteriyor. Haddimi bilirsem daha güzel gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Gel. Kalk. Evet. Gelen ve bugüne ulaşan bir sen var. Aradaki farkları bize anlat. Çocuklardan, kızından neler öğrenmektesin, neler yansıtıyor sana? Hangi özelliklerini onda seyredip iyileşiyorsun? Çok erken büyüdüğüm için evin en büyük çocuğu, kardeşlerimin annesi.
ve babamın oğlu, annemin kocası, oğlu, her şeyi fazlasıyla rollere girdiğim için bir tarafım çok fazla çocuk, kızım çok şahit buna. Benim çocukluğumu çok kaldıramıyorlar, yetemiyorlar ama bir tarafımda aşırı keskin, sert. Yani belki de zorlandığım otorite olmaya çalışıp yarım kalan çocukluğumu tamamlamaya çalışmanın içimde verdiği mücadeleydi. Belki beni buraya pat damdan düşer gibi getiren. Çok güzel. Gerçekten. Ve burada bir sürü arkadaşla tanıştım. Bir sürü hikaye dinledim. Ve şunu fark ettim, hepsi benim. Hepsi benim bir parçam. Hepsi benim görmek istemediğim, kitlediğim, bakmak istemediğim. Ya da kızımda seyredip de hayır istemiyorum ama içimde Hülya'nın kabullenemediği, o inat etmesine izin verilmediği, reddetmesine izin verilmediği bütün yanlarımı çocuğum bana fazlasıyla seyrettirmiş. Sadece kabulde olup yaşamadığım çocukluğumu onda seyredip hatta eşlik bile edebilirmişim. Bunu fark ettim. Çok şükür. Hadi gel bir kucakla anneni. Bu yeni annen. Tanıştırayım. Bu diziler dizisi. Herkes pür dikkat bende olunca zorlandığım bir an merkezde olmak. İlk günün sonunda Zeynep akşam bir arkadaşıyla ilgili bir yargıda bulunmadan önce, yatmadan önce dedi ki, "Cık," dedi, yapmayacağım. Kendimi sevmeyi seçiyorum çünkü. Katıldığım eğitimlerde, dinlediğim videolarda kendini sevmek ve kabul etmekle başlayacak. Yargıladığın, ötelediğin şeyleri bir başkası için yapmayı, bırakmayı burada başlayacağını kabul eden zihnim. Ama hale çeviremediğim şeyi onunla birlikte tecrübe etmiş oldum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi o yargılamayı bırakıyordu ya. Kendim için değildi ama. Sen de kendini yargılamayı bırakmaya başladın mı? Onu da seyrederek. Evet. O sana bunu öğretiyor mu? Şu anda bile. Gösteriyor. Çok şükür. Çok şükür. O büyürken büyümek nasıl bir şey? Nasıl bir tat? Anlat bize. Geçmişte büyümekle ilgili hissettiğim şey tamamen geçmişimi yok sayarak bugün hale çevirdiklerimi şükrederekti bugüne kadar. Yakın bir zamanda yaşadığım her şeyin benim siparişimle tam da olması gerektiği gibi ailemi seçerek bir zamana kadar büyük yargılarla bahsetmeye bile çekindiğim yanların adımı saadet koyarak saadetli bir hayat yaşamamı ümit ederek o aileye doğduğumu kabul etmem, yüzleşmem, idrak etmem epey bir zaman almıştı. Şükürler olsun. Şu anda fark edebiliyorum. İçinin içi var. Zorlandığım yerler oluyor. Onlardan da kolaylıkla ilerlemeyi talep ediyorum. Allah nasip eder inşallah. Evet. Bakın büyümek, siz büyüyorsunuz ya, küçük büyük hepimiz büyüyoruz. Onun için hepinize teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet, teşekkür ederim. Tabii zor böyle bir şeyden sonra şimdi cümleleri kurmak. Bir yanımda karım, bir yanımda kızım. Ben çok şükür güzel bir kamp geçirdim. Keyifli, tat alabildiğim. Şunu gördüm. Kendimle ilgili tekamül sürecim, ilerleme şeklimdeki yol alışımla ilgili kendi kendimi bir tebrik ettiğim anım oldu. Burası hoşuma gitti. Arkasından büyük farklardan bir tanesi ya aslında bir bulutun içinden yağmur damlaları akıyor diye bir verdiğiniz örnek oluyordu ya.
Hani buluttan yağmur damlaları tek tek iniyor. Her birisi bağımsız, kendilerine göre bir yaşantısı oluyor. Ama onlar çeşitli evreleri geçtikten sonra yeniden bir tane bulut olduklarında anlamlı bir hale geliyorlar. Bu kampta özellikle ki öğretmenim bir sürü çocukla zaten muhatap oluyorum. Yine şunu idrak ettim ki bütün çocuklar o yağmur damlalarının her birisi gibi birer damla. Benim çocuğumun diğerlerinden hiçbir farkı yok. Ben kendi çocuğumu tabii ki çok seviyorum diyorum. Aslında bütün çocukları sevdiğimi fark ettim. Böyle yaptığım zaman çocuğuma sevgimi daha iyi ifade edebileceğimi fark ettim. Kendim düzeldikçe çocuğumun, karımın, ailemin düzeldiğini fark ettim. Onları suçlamanın, onları yargılamanın benle ilgili olduğunu fark ettikçe genişlemeye, büyümeye. Sonra bir de şunu fark ettim. Ben kendimdekileri aktardığım zaman şifalandığımı idrak edince biraz önce Allah'ın işte o hani bizi koruyan yardımcıları var ya, akıyor maşallah ya. Yani birisi geliyor, hocam bir şey konuşabilir miyiz diyor. Benim kendime anlatmam gerekenleri karşı tarafa dillendirmem için vesile kılıyor. Bütün konuştuğum insanlarda hep kendime konuştuğumu fark ediyor oluyorum. O kadar güzel bir sistemin içine koymuş ki kızımla sohbetim, karımla sohbetim, buradaki arkadaşlarla sohbetlerimin her birisi beni beslediğini fark ettim. Ama o kadar ince bir ayar ki hepimiz yine bulutun bir parçası olduğumuzu hatırlatacak ama her birimizin de yağmur damlası olmabilmeyi, onu da başarabilmeyi özellikle sergileyen. Çocuklarımızın arasında baktığımızda bazen klasik alışkanlıklarla baktığımızda bu çocuk yaramaz veya bak işte sınırlarını bilmiyor dediğimizler var ya, yargılarımız falan. Aslında yağmur damlasının o birey halini gösteren çok güzel örneklerde. Onlar için de özellikle teşekkür ediyorum. Onların annelerinin yaşattıkları biz veliler olarak çok güzel seyrettiğimiz bir alandı. Bizi büyüttüler. Onlar için zor gibi geliyor olmasına rağmen bize çok Kampta büyük seni fayda en sağladılar. çok etkileyen deneyimin hangisi? Bu kampta çocukları seyrederken onların sana fark ettirdiği, kızının sana fark ettirdiği. Şurası oldu hocam. Ben kızımla Allah'a çok şükür güzel bir bağı yakalama yoluna girmişim. Kendimi sevdim, şükrettim, kızımı da Allah'ım doğru yolda yürüyorum ve destekliyorsun diye bunu hissettim gerçekten. O bana çok mutluluk verdi. Diğerinde zaten bütün çocukların hepsinin birbiriyle, Berna söylemişti galiba, hepimizin çocuklar oluşu daha önemli bir şeydi. Algı noktasıydı. Teşekkür ederiz. Bu 3 gün çocuklarda bir sürü şeyler, haller gördün. Gelenle şu anda buraya gelen Mahmut arasında ne farklar var, ne deneyimler, ne açılımlar var? İlk başta bana söylediğiniz bir şey vardı işte. Baran'la ilgili bir şey sormuştum size. Sadece çocukları kendi sahibi olduğunu düşünürdüm. Ama onun Yaradan ilk baştaki sahibi olduğunu, farkındalığını bize kattınız. Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum. Çok kendimizi iyileştirirsek çocuklarımıza karşı, eşimize karşı daha ılımlı olabileceğimizi fark ettim. Daha sevgiyle yaklaşırsak onlara karşı işte kendi ailene değil de çevrene karşı da daha farklı düşüncelere sahip olduğunu fark ettim. Bu yönden sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere kattıklarınız Kendine için. teşekkür edeceksin. Kendime de Bunları teşekkür fark ediyorum. etmeyi seçen sensin çünkü. Evet. Bakın. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok güzel bir kamp oldu. Hepinize teker teker teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çocuğun büyürken sana ne anlatıyor, ne öğretiyor? İçerideki Cansu da büyüyor mu? Valla Akan gelene kadar diyordum ki Ünal Güner çok güzel bir rehber. Şimdi diyorum ki Akan Güner daha güzel bir rehber. Sizin babasınız. Evet hocam sıra sizde. Oturmadan ben buradan Evet. gidiyorum hocam. Tabii ki. Hayır şöyle. Hani zaten ben konuşacağım. Evet. Hocam
Şimdi hem ben konuşayım hem de isterseniz sorular da sorabilirsiniz. Hadi söyle. Tamam, sen hatırlayana kadar ben başlayayım. Sen hatırladığın anda da sor bana. Biz çok kolay buzlarımızı eritiriz. Çok şükür. Hadi hatırlamış. Peki. Hocam şu an 0 yaşındaki Ünal Güner'le kaç yaşındasınız? 57. O kadar mı oldu hocam? Hayır. Aslında 5.7. 57. Aslında daha 5 yaşındayım. 5.7. 57 yaşındaki Ünal Güner'in arasında ne fark var? Nereye tamam. vereyim? Şimdi aslında sadece 0 ile 57 değil. Sen soruyu başlarken ki Ünal'la şu andaki Ünal arasında bile her an bir sürü fark var. İşte o 57 artı 1 saniyeyle şöyle anlatayım. Gerçekten büyümek çok keyifli bir şey. Büyümek çok lezzetli bir şey. Ve büyüyebilmek için hayatta sunulan güzellikleri her an ilk defa görüyor gibi tat almak çok güzel bir şey. Bunun adı çocuk olmak. Yani eğer içeride çocuk varsa ve o çocuk sürekli büyüyorsa ve büyümek istiyorsa onun için o çocuğu beslemek durumundayız. Bazen çok küçük yaşlarda çocuklar vardır, ihtiyarlamıştır, kurumuştur. Bir şey alamıyordur çünkü. Hayata yeniden bakamıyordur. Bazen benim gibi 57 yaşındasınızdır ama sizlerle beraber çocuk, bebek, 0 yaşında bütün yaşlarda olabiliriz. Her biriniz onun için bütün yaşları aynı anda hissetmeye, nefesinizin içinde yaşamaya davetlisiniz. Çünkü sizlerin içinde de bilgeler var. Ünal var, Cansu var, Çiğdem var, Melikşah var, Mehmet Ali var, Özge var, değil mi? Ecem var, Miray var. Her birinizin içinde bunlar var. Ve bir taraftan sadece bir hayatınız olabilir. Sadece bir hayatın içinde bir hülya gibi yaşayabilirsin. Sadece bir hayatın içinde Baran gibi yaşayabilirsin. Fakat daha güzeli ne biliyor musun? Her birinizin içinden de bakabilirim. Her birinizin deneyimlerini de hissedebilirim. Sizlerle bağ kurarak sizin hayattan ve dünyadan aldığınız tatları ve lezzetleri de alabilirim. Peki o zaman benim kaç hayatım olur? Bir saniyenin içinde kaç saniye yaşamış olurum? Eğer hepinizin bir nefesin içinde aldığınız tadı hissedersem, sizin tecrübelerinizi deneyim bilgime katarsam, ben 57 yaşında kaç yaşında olmuş olurum? Her yaşta ve sonsuz olurum. Onun için hepiniz bu sonsuza davetlisiniz. Ama şimdi adım adım sorduğu için söylüyorum. Soru neyse cevaplanmak durumunda. Öyleyse her gün hayata yeniden doğarak başlayın ve her gün yatağa, yastığa kafanızı koyduğunuzda o gün ölün ve o günkü her şeyi bırakın. Faydaları ertesi güne aksın ve sabahleyin yeni bir güne yenilenmiş olarak doğun. Birbirinizle güzel empatiler kurun. Yaptıkları, yapamadıkları, bazen eksiklikleri, bazen fazlalıkları. Onların sizde nerede olduklarını görün ve zayıf olan taraflarınızı güçlendirmeye başlayın ve çok enteresan bir şey olduğunu göreceksiniz. Her biriniz en zayıf ve en güçsüz hissettiğiniz alanların gelecekte en güçlü taraflarınız olduğunu göreceksiniz.
Bu Allah'ın bize bir şakası. Her birinize tabii tekrar gönlünüzü ve kalbinizi dinlediğiniz için, duyabildiğiniz ve bu kampa geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kamp gerçekten çok özel bir kamp, çok özel bir kamptı. Sizlerle, bizlerle, hepimizle birlikte yani. Hani herhangi birimiz yapıyor, düzenliyor. Ah Melikşah Bey burada var diye değil. Bu bütün olarak böyleydi. Sizlerin öğrendiği ve fark ettikleri çünkü gittiğiniz ortamlarda, çevrelerde, ailelerde, okullarda sizlerden ışıldayacak. İyi ki geldik, iyi ki buluştuk, iyi ki bu güzellikleri birlikte tadan olduk. Her birinize teşekkür edip şimdi burada teker teker her birinize sarılarak birbirinize teşekkür etmek üzere sahneye davet ediyorum sizleri. Hepimiz sahneye